12. yüzyıl, Orta Asya bozkırları, göçebe Türk boyları, yeni yeni İslam'la tanışan bir toplum. Bu topraklarda bir isim doğdu. Sadece bir mutasavvıf değil, bir medeniyet inşacısı. Onun adı Ahmet Yesevi. Bugün Anadolu'daki tasavvuf geleneğinin köklerini takip ettiğimizde yol bizi Türkistan'a, onun dergahına götürür. Ahmet Yesevi'nin 1093 civarında bugünkü Kazakistan sınırlarında yer alan Sayram'da doğduğu kabul edilir. Henüz küçük yaşta anne ve babasını kaybettiği rivayet edilir. Bu durum onun iç dünyasında derin bir arayış başlattı. Eğitim hayatında en önemli isimlerden biri Arslan Baba. Rivayete göre Arslan Baba, Peygamber Efendimiz'den emanet aldığı hurmayı Ahmet Yesevi'ye ulaştırmıştır. Bu sembolik anlatım onun manevi silsilesini vurgular. Arslan Baba'nın vefatından sonra Yesevi ilim yolculuğuna çıktı. Ahmet Yesevi, dönemin en önemli ilim merkezlerinden biri olan Buhara'ya gitti. Burada büyük mutasavvıf Yusuf Hemedani'nin talebesi oldu. Yusuf Hemedani'nin dergahında fıkıh, hadis, tasavvuf, zühd hayatı alanlarında eğitim aldı. Zamanla şeyhinin en seçkin talebelerinden biri haline geldi. Yusuf Hemedani'nin vefatından sonra irşad makamına geçtiği kabul edilir. Ahmet Yesevi daha sonra Yesi şehrine döndü. Bugünkü adıyla Türkistan. Burada kurduğu dergah kısa sürede büyük bir irfan merkezi haline geldi. Onu farklı kılan en önemli özellik şuydu: İslam'ı halkın anlayacağı dilde anlatması. O dönemde dini ilimler genellikle Arapça ve Farsça öğretiliyordu. Ancak Yesevi Türkçe hikmetler söyledi. Bu tercih Türk boylarının İslam'ı içselleştirmesinde büyük rol oynadı. Ahmet Yesevi'nin en önemli eseri Divan-ı Hikmet. Bu eser sade Türkçe ile yazılmış didaktik şiirlerden oluşur. Temel mesajları: Allah sevgisi, peygamber sevgisi, nefis terbiyesi, tevazu, dünya malına tamah etmemek, onun tasavvufu halkın içinden bir tasavvuftur. Zühd ve takva üzerine kuruludur. Yesevi geleneğinde 40 günlük çileler, nefis terbiyesi ve hizmet anlayışı önemli yer tutar. Ahmet Yesevi sadece bir alim değil, bir öğretmen yetiştiricisiydi. Yetiştirdiği dervişler Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar yayıldı. Bu silsile içinde anılan önemli isimlerden biri Hacı Bektaş Veli. Yesevi geleneği Anadolu'daki tasavvuf anlayışının temel taşlarından biri oldu. Ayrıca daha sonra oluşacak olan Yeseviye tarikatı Orta Asya İslamlaşmasında büyük rol oynadı. Onun irfan zinciri yüzyıllar boyunca devam etti. Rivayete göre Ahmet Yesevi 63 yaşına geldiğinde Hazreti Peygamber'in vefat yaşına hürmeten yer altındaki bir hücreye çekildi. Bu çilehane hayatı onun dünyadan el çekişini ve maneviyata yönelişini simgeler. Uzun yıllar burada ibadet ve zikirle meşgul olduğu anlatılır. 1166 yılında vefat ettiği kabul edilir. Ahmet Yesevi'nin kabri Türkistan'dadır. Bugün burada yükselen büyük türbe 14. yüzyılda Timur tarafından yaptırılmıştır. Bu türbe Orta Asya'nın en önemli manevi merkezlerinden biridir. Ahmet Yesevi'nin mirası şudur: Türkçe tasavvuf geleneği, halk merkezli İslam anlayışı, sevgi ve ahlak temelli irfan yolu, Anadolu'daki birçok tasavvuf büyüğünün kökleri onun dergahına dayanır. Bozkır'da başlayan bir hikaye, Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan bir irfan zinciri. Ahmet Yesevi yalnızca bir mutasavvıf değil, Türk İslam medeniyetinin manevi mimarlarından biridir. Onun hikmetleri bugün hala okunuyor. Çünkü hakikat zaman aşımına uğramaz.